Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Python'la yazılmış bir web sitesinin, daha doğrusu Django frameworkü ile yazılmış bir web sitesinin bir VPS üzerinde nasıl yayına alacağımızı anlatacağım. E, Bu kafa karıştıran bir işlem olabiliyor. Yani Django ile, daha doğrusu Python'la bir web sitesi hazırlamak belki yarı yarıya oranla daha hızlı oluyor ama yayına alma konusunda sorunlar yaşayabiliyoruz. Özellikle paylaşımlı hostinglerde, shared hostinglerde paylaşma imkanımız olmayabiliyor. VPS üzerinde bile serverımızı, Python projesini yayına almak için serverımızın konfigürasyonlarını yapmamız gerekiyor. Bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama iş biraz pratiğe bindikten sonra, neyin ne olduğunu anladıktan sonra çok da zor olmuyor. Ben şimdi size basit bir örnek göstereceğim. Django tutorial var internette. Django kullanarak nasıl bir web sitesi oluşturacağınızı anlatıyor. Daha doğrusu bir blog oluşturacağınızı anlatıyor. Bu blogu da GitHub'da open source olarak paylaşmışlar. Ben bu blogu yayına almak istiyorum. Başka bir projeyi de deneyebilirsiniz. Kendi yazdığınız bir proje de olabilir. Çok önemli değil. Öncelikle serverımıza PuTTY aracılığıyla bağlanacağız. Yani ben PuTTY kullanıyorum. Siz de başka bir araç kullanabilirsiniz. Ubuntu olarak giriş yapıyorum. Şifremi giriyorum. Yayına almak için daha ilerlemiş projelerde, daha ciddi projelerde bu işi root'la yapmayacaksınız. Güvenlik açısından web siteniz için, oluşturduğunuz web siteniz için bir de alt kullanıcı oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Ama şimdi bu kısmını es geçelim. Biz root olarak yapalım bu işlemi. Gördüğünüz gibi daha önce yayına aldığım projeler burada bu şekilde klasörlerde listelenmiş. Yeni projemizi de buraya çekeceğiz. Bunu buraya almak için serverımıza git kurmuş olmamız lazım. Gördüğünüz gibi bende kurulu. Eğer git'te kurulu değilse bunu serverınıza kurmanız lazım bu yapacağım işlem için. Ben burada server olarak Ubuntu kullanıyorum. Ubuntu 18 versiyonu. Ubuntu'ya git kurmak için apt, hatta bir daha sudo apt git demeniz yeterli olacak. Ben de zaten kurulu olduğu için böyle bir mesaj aldım. Şimdi gelip buradan projemizin adresini kopyalıyoruz arkadaşlar. Buraya adresi yazıyoruz. Adresi yazdıktan sonra yeni bir klasör ismiyle buraya çekmesini isteyeceğim ben. Blog diyelim. Oluşturacak klasörün adı blog olsun. Gördüğünüz gibi dosyaları aldı. Dosyaların hepsi burada. Şimdi bu klasörün içinde bir nasıl lokalde çalışırken virtual environment oluşturuyorsanız burada
bir virtual environment oluşturacağız. Bunun için Python'da paketini yüklemiş olmanız gerekiyor, virtual environment paketini. Kurmamış olanlar yine şeyi yükleyeceği gibi, Git'i yüklediği gibi apt install virtual env yazıp kurulumu gerçekleştirebilirler. Biz bulunduğumuz klasörün içinde bir virtual environment yaratacağız. Bunun için virtual env komutu vereceğiz. Bu sanal ortamın Python 3.6 ile oluşturulmasını istiyorum ben. Bunun için böyle bir komut verebiliyorsunuz. Yani projenizi Python 2'de yazdıysanız bunu Python 2'de yapabilirsiniz. Tamamıyla uygulamanızın özelliklerine kalmış bir durum. 3.6 dedik ve nokta diyorum. Nokta bulunduğum klasörün içine kur demek. Eğer başka bir klasör ismi verseydim yeni bir klasör açıp onun içinde virtual environment dosyalarını oluşturacaktı. Ben nokta diyorum. Gördüğünüz gibi kurulum işlemlerini yapıyor. Şimdi pip. Gördüğünüz gibi pip de burada. Pip bizim ne işimize yarayacak? Burada requirements diye bir dosya var arkadaşlar. Bu bizim projemizin, yani bu requirements dosyası GitHub'dan geldi. Bunu projenizi GitHub'a yüklemeden önce oluşturabiliyorsunuz. Hangi bu Django projesi için hangi ekstra modüllerin lazım olacağını, hatta Django'nun bile versiyonunu bir text dosyasına aktarıyoruz. Bu text dosyasından tekrar kurulum yapacağımız ortamda bize rehber olması açısından kullanıyoruz bu dosyayı. İsterseniz yine bir bakalım. Gördüğünüz gibi içerisinde Django 1.9, Pillow 3.1, Wheel 0.24 versiyonlarıyla alakalı kurulumlar gerçekleşiyor. Bunu yapmak için pip install diyebiliriz. İstersek pip install Django 1.9, pip install ne dedik ki Pillow ve Wheel diye ayrı ayrı 3 tane farklı yükleme işlemi de yapabiliriz ama versiyon sorunları tekrar kontrol et oldu olmadı falan gerek yok. Bu komutla text dosyasından verileri alarak kurulumu otomatik kendisi yapacak. Ama tabii ki virtual environment'ımızı aktive etmedik. Onu aktive etmek için source diyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada blok yazısını geldi. Bu virtual environment'ımızın çalıştığı anlamına geliyor. Tekrar devam edeceğiz. Az önce yaptığımız işlemi. Bu arada Windows kullanıcıları için bunu başlatmak isteyenler source yazmayacak. Direkt nokta slash script demesi gerekiyor. Ama biz tabii Windows kullanmıyoruz. Aynı işlemi görüyor. Diğerinde bir exe dosyası çalıştırıyor. Yani Windows'ta. Burada öyle bir şey yok. Nerede kalmıştık? Pip yapıyorduk az önce. Bu arada bu requirement tekstinin olduğu klasörde bulunduk. Aynı klasörde olduğumuza emin olmamız gerekiyor. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi virtual environment çalıştığı için pip'te çalıştı. Yani az önce pip'i bunun içine koymuştu.
Filo kurarken bir hata olmuş arkadaşlar. Filo diyelim. Eski bir versiyonu kurmaya çalışmışız. O yokmuş galiba. Biz bunun yeni bir versiyonunu kurduk. Bakalım uygulamamızda ne olacak? Muhtemelen uygulamanın çalışmasındaki fonksiyonlarda bir sorun olabilir ama düzeltilmeyecek şeyler değil bu versiyon uyumsuzluğu. Başka birisinin projesini yüklediğimiz için şu anda böyle bir sorun yaşıyoruz. Muhtemelen Python 2 kullansaydık böyle bir problem olmayacaktı ama devam ediyorum ben. Requirements'ları kurduk. Onları yaptık. Şimdi server için gerekli diğer yapılandırmaları yapacağız. Source yani SRC klasörüne girdik. Burada gördüğünüz gibi Manage API dosyası var. Python Manage API ilk defa şimdi migration yok. Migrate edelim otomatik direkt. Okey. Şimdi bir tane super user yaratalım. Ne olsun kullanıcı adı? E-mail adresini boş bırakabiliyoruz. 1, 2, 3. Okey. Bu durumda bir collect static de yapmak istiyorum ben. Static dosyalarını toparladık. Server'ı çalıştırmak kaldı. Bunu lokalde çalıştırırken sadece run server diyorduk. Bunu dediğimizde burada da server çalışacak ama gördüğünüz gibi lokalde 8000 protokol üzerinde çalıştı bu. Bakalım ne demek? Demek ki yani şuradaki adres 80 protokolü üzerinden, yani port üzerinden yayın yapıyor. 8000 dediğimizde bakalım ne olacak. Yine sıkıntı verdi. Lokal server'da çalışmadığımız için daha farklı bir şekilde bizim Django server'ımızı çalıştırmamız lazım. Bunu şu şekilde yapıyoruz. 0.0.0.0 hop atladığımız bir nokta oldu. Settings dosyasında bu IP adresinde çalışacağına dair bir izin vermemiz lazım. Bunun bir askıya yazıyorum arkadaşlar bu işi. C'de buraya girip settings dosyasında host bölümü var. Yani burada nerelerde yayın alacağımıza izin verebileceğimizi söylüyor. Buraya IP adresini ya da domaini yazmamız gerek. Buradan çıkıyoruz. Kaydedip az önce çalıştırdığımız run server komutunu tekrarlayalım. Şimdi 8000'de çalıştırmayı deneyelim. Yine çalışmadı olsun. Zaten bu şekilde çalıştırmayacaktık az önce söylediğim gibi.
1.2.80 diyorum. Yani herhangi bir IP üzerinde 80 portunda yayın al demek bu. Evet, server çalıştı. Şimdi tekrar bir deneyelim bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi çalıştı. 404 hatası aldık. Bu bizim sitemizin hayatta olduğu anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi admin. Yani 404 hatası olması sitemizi kurmadığımız anlamına gelmiyor. Sadece ayarlarını yapmadığımız anlamına geliyor. Artık ama gördüğümüz hatalar gördüğünüz gibi Django hatalarıydı. Admin panelde Django admin paneli. Az önce ne oluşturmuştuk? Admin panelindeyiz. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Postlar. Önceki postlarla burada migrate ederken var olan kayıtları da almışız. Admin post statik menüye geçmiş. Biz de buna post. Gördüğünüz gibi hatalar bizi yönlendiriyor. Post yolunda videomuz şu anda yayında. Gördüğünüz gibi bir sorun olmadan gayet iyi çalışıyor. Görseller geliyor. CSS dosyaları geliyor. Facebook comment her şey yerli yerinde. İzlediğiniz için teşekkürler.